Merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Evet, Aralık ayının ortasına geldik sevgili dostlar ve Aralık ayının ortasında yeni bir haftaya girerken Mars'ımız Aslan Burcu'nda retro yapmaya başladı. Evet, bu kısa bir tanımını yapacağım bunun. Sonra da hemen burç yorumlarına geçtiğimde burçların hangi alanda neye dikkat etmesi gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Umarım hepiniz iyisinizdir sevgili dostlarım. Geçtiğimiz haftanız İnşallah sağlıklı, saatli geçmiştir. Çok harika geçmediyse bile ki öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yine de sağlığımıza şükretmemiz gerekiyor. Çünkü sağlık burada benim bugünkü ilk baş konum olacak. Çünkü Mars 7 Aralık Aslan Burcu'nda retro yapmaya başladı. 6 Ocağı kadar Aslan Burcu'nda retrosunu sürdürecek. 24 Şubat'a kadar da Yengeç'e geçecek. Yengeç'teki retrosunu sürdürecek. Yani yaklaşık 2,5 ay kadar Mars retro sevgili dostlar. Bu bizim sağlığımızı etkileyecek. Çünkü Mars gezegeni bizim fiziksel kondisyonumuzla ilgili, gücümüzle ilgili, aynı zamanda da davranışlarımızla alakalı, yapabilirliğimizle ilgili. O yüzden hepimize şunu tavsiye etmek istiyorum. Öncelikle Aslan Burcu'ndaki seyahatiyle ilgili, yani 6 Ocak'a kadar. Herkes sağlığına, bağışıklık sistemine ekstra özen göstermeli. Çünkü Mars'ın retro yaptığı dönemlerde bilhassa biraz böyle bir salgın, gribal enfeksiyonlar, ateş elementinde sonuçta ateşli sağlık sorunları getirebilir. Bu da Mars'ın geri gittiği zamanlarda genellikle bağışıklık sistemimizin düştüğünü ve bu gibi sağlık sorunlarına biraz daha çabuk yakalanabilme olasılığımız olduğunu gösteriyor. Burcunuz, yükseleniz ne olursa olsun bu hepimiz için geçerli. Bu arada benim Mars'ım retro etki almam diyenler mutlaka vardır. Evet, neden? Mars retro bir insan çünkü. Mars'ın retro yapışına alışıktır. Onu tanıyor. Onu benimsemiş çünkü hayatında bir Mars retrosuyla yaşıyor. Dolayısıyla bu enerji ona yabancı gelmeyeceği için elbette ki fazla etkilenmeyecek ama yine de Aslan Burcu doğum haritasında neredeyse, tabi burada iyi bir açı yapıyorsa çok iyi etkiler de alacak bu arada. Hani gerçekten Mars'ı retro olan arkadaşlar, yani Mars'larına iyi etki yapıyorsa. Ama yine de Aslan Burcu hangi alanınıza denk geliyorsa doğum haritanızda yükselenden başlayın. O alanlarda mutlaka herhangi bir konuda gecikme, gerilme, harekete geçememe gibi konuları getirecektir. Mantığı çok kolay aslında. Mars dünyaya çok yaklaştı. Tabii ki aslında geri gitmiyor, durağanlaştı. Bu da biz buna retro diyoruz ve Mars ya da herhangi bir gezegenle dünyaya bu kadar yakın olduğunda, retro yaptığında biz onun etkisini daha çok hissederiz. Ve o gezegen eğer Mars'sa bizi ne yapar? Biraz durdurur. Mesela Merkür retrosuna alışıksınız. Çok sık yaşıyoruz bunu. Fakat bu 2-2,5 yılda bir olan bir retro ve iç gezegenler içinde en güçlü retrosudur gökyüzünün. Bir diğeri de Venüs'tür, yine aynı oranlarda. Yine 2-2,5 yıl arasında retro yapıyor. O da zaten Nisan'da yeni yıla, yani bol retroda giriyoruz. O da retro yapacak. Yani genel olarak evet, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Biraz rekabet işleri, girişkenlik, başlamak, büyük konulara girişmek için doğru olmayabilir. Çünkü Mars retro yaptığında düşünsenize bir engel geldi. Yani siz bir harekete geçeceksiniz fakat önünüzde bir engel var. Kısıtlanıyorsunuz. Sürdürmekte zorluk çekebilirsiniz. O yüzden hani o yasak, bu yasak, şunu yapmayın demek yerine çok radikal değişimlere lütfen girmeyin. Mars'ın retro yaptığı dönemlerde tabii yine parantez açalım. Bunlar doğum haritasına göre de değişiklik gösterecek. Bazı burç grupları da aslında girişim yapmak için fırsatlar bulacak. Çünkü bazılarımıza Mars, Merkür, Venüs retroları yarar. Hatta bir baktığınızda şöyle bir geçmişe, hep yaptığınız işler, giriştiğiniz anlar hep böyle retrolu zamanlara denk gelmiştir. O da demek oluyor ki aslında demek ki retroların sizi hayata tekrar harekete geçirdiğini görebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, ve tabii ki Aslan dediğimizde biliyorsunuz yine sağlıktan gidersek eğer kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili burç olarak yine özellikle tansiyon gibi bu gibi sağlık sorunlarını belki kendimizin, belki büyüklerimizin biraz daha önemsememiz gereken bir dönem olarak yaşayacağız bunları. Bilhassa Plüto ile karşıtlık yapacağı dönemlerde biraz daha riskli olabilir ve tabii ki
Aslan liderlerle ilgili, ünlülerle, sahneyle, parlamakla, görünürlükle ilgili. Dolayısıyla toplumsal alanda baktığımızda işte bu alanlarda gerçekten etkili olabilir. Genellikle dünyadaki işte savaşlar da Mars retro zamanlarında daha çok karışır. Fakat dediğim gibi Mars enerjisi içe dönük aktığı zaman uzun soluklu, istikrarlı çalışamaz. Dolayısıyla da bir yerde pes ettirebilir. Fiziksel mesela hasta olduğumuzda bizi pes ettirir. Ne olur? Bağışıklık sistemin düşer. Ya da herhangi bir konuda girişim yaptın, vazgeçersin. Önüne başka bir fırsat çıkar. Fazla gerginlik yaşarsın. Boş ver değmez dersin, dönersin mesela. Bu gibi düşünebilirsiniz. Mesela ilişkilerinize lütfen radikal kararlar almayın. Çok büyük işte boşanma, evlenme gibi bu arada. Hani evlenme kararı alırsın falan da evlenmezsin ama hani. Bazılarımız için yine bunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Tabii Mars ateş elementinde ateşle ilgilidir. Bir de biliyorsunuz Plüto ile karşıtlık yapacak. Dolayısıyla bu ateş ve silah demek tabii ki. Dolayısıyla da bazı haritalarda daha da tehlikeli ya da tetikleyici olma ihtimali var. Hemen şurada belirtelim. Tabii sabit grup bir burçta olacağı için 6 Ocağı kadar. Sabit grup burçlar burada daha fazla bu alanda dikkat etmeleri gerekebilir. Şu anda mesela 5 dereceye kadar ilerleyecek 6 Ocağı kadar ya 5-6 dereceye kadar ilerleyecek. Dolayısıyla mesela Aslan Burcu'nun ilk 10 gününde doğmuşsanız, Kova Burcu'nun ilk 10 günü, Boğa Burcu'nun ilk 10 günü gibi, Akrep Burcu'nun ilk 10 günü gibi düşünebilirsiniz. Yani tüm Boğa, tüm Akrep gibi düşünmeyin. Onlar etki alırlar mesela. Yine buralarda yükseleniniz, işte Ay burcunuz, Venüs'ünüz varsa ilişkiler başlatacak, onu da söyleyelim. Kesinlikle Mars retrolarında genellikle ilişkiler başlar. Geçmişe dönüp baktığımda takip ettiğim sanatçılar arasında bundan 10 küsur yıl önce Mars, Venüs retrosunda evlenmiş ama hala evli, hatta çoluk çocuğu var, bir tane değil bu arada. O dönem sosyal medyada çok yer almıştı. Yani örnek gösteriyorum, yine bu gibi durumlarda olma olasılığı yüksek. Aslan sonuçta aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili, sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili. Bazılarımızın çok yaratıcılığı artacak bu arada. Gerçekten kendini sorgulama, fark etme, bir şeyleri çözme anlamında fırsatlar verecek. Hani iyi yanları da yok değil, açıkçası var. Evet sevgili dostlar, 9-15 Aralık haftasındayız ve Mars retrosuyla başlıyoruz. Merkür retro. İlişkiler gezegenimiz Venüs artık Kova burcuna geçti ve ilişkilerle ilgili şunu söyleyeceğim size. Şimdi Kova burcunda, o da Plüto ile kavuşumda. Çok marjinal, radikal, gerçekten köklü değişimler olacak. Evet, Mars retroyken olur bunlar genellikle zaten. Çünkü Venüs Plüto kavuşumlarında kişi duygusal yaşantısında, ilişki yaşayış şekli, parayı değerlendirme şekli, sevme şekli, Plüto varsa değişir. Plüto varsa orada bir yenilik yapmak ister. Birçok ilişki başlar. Çünkü ilişkilerde yenilik yapmak isteriz. Böyle bir zamana giriyoruz bu hafta ile beraber. Evet, hafta sonu bir dolunaya doğru gittiğimize göre iletişimin çok fazla artacağı, ciddi derecede yanıltıcı bilginin ortada dolaşacağı. Dolunayın açıları çok karışık. Gerçekten gökyüzü çorba gibi. İyisi de kötüsü birbirine karışmış durumda. O yüzden doğru ve yanlışı ayırmakta özellikle sosyal platformlarda zor olabilir. İlişki içinde olduğunuz kişiler, bağ kurduğunuz kişiler, yapacağınız seyahatler, bazı işbirlikleri, girişimler, duyacağınız bazı sosyal platformlarda gezen haberlerin birçoğu doğruluk payı olmayabilir. Herhangi bir şekilde kendi güvenliğinizi alın lütfen. Yine bu alanlarda telefonlar, mailler, banka hesapları, bunlara dikkat edin. Dediğim gibi dürüst olmayan, doğruluğu ciddi derecede sorgulamamız gereken bazı bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Ama bu temel ana konuları genel olarak bakalım burçlarda dolunay ne getirecek ve Mars retro bizi nerede durduracak? Biraz sonra geliyorum. Evet sevgili koçlar, yönetici gezegeniniz Mars sizin ve retro yapmaya başladı. Ve önümüzdeki 3 ay neredeyse 24 Şubat'a kadar Mars retro. Dolayısıyla bu sizi etkileyecek. Tabii doğum haritanıza bağlı olarak etkileyecek ama enerjinizi biraz yıpratabilir. Geri döndürebilir. İsteksizlik veya herhangi bir konuda girişmekte zorluk çekebilirsiniz. En çok nerede? Özellikle bu hafta için söylüyorum bunu. İlişki, özel hayat, çocuklar, para, yatırım, finans.
Bu alanlarda biraz daha öne çıkacak durumlar olabilir. Eğer bir finans durumunuz varsa işte altın gibi, borsa gibi diğer kaynaklarla ama özellikle değerli madenlerle ilgileniyorsanız burayı biraz daha yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Hemen çünkü haftanın ilk günü öğleden sonra ay burcunuza geçiyor. Çarşamba günü dahil olmak üzere sizin için verimli bir 3 gün olacak. Hatta hemen pazartesi öğle saatlerine itibaren enerjinizin çıktığını göreceksiniz. Bir Mars retro da olsa ay Mars güzel bir temasta olacak. Kendinizi ortaya koymak, karar vermek, girişimlerde planlamalar yapmak ve hayatın her alanında önemli bir 3 gün olabilir. Bütün hayatınızla ilgili hangi konusu olursa olsun çarşamba gününe bırakmayın. Çarşamba günü ay boşlukta olacak. Tüm gün burcunuzda ve boşlukta. Fakat koçlar için verimli bir gün olabilir. Neden? Çünkü uzun süre sonra Koç burcunda bir gün boyunca ay boşlukta kalacağına göre çarşamba günü bence bazı konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle bir hukuki süreciniz varsa çocuklarınızla ilgili durumlar olabilir. Bir ilişki durumunuz olabilir mesela bu alanlar. Bir de Venüs artık Kova burcunda ve bazı sosyal çevrelerinizde sizin arkadaş dostluklar gibi alanlarınızda biraz bir tık zorlayabilir. Çünkü Plüto'ya kavuşum Mars'a karşıtlık yapacak. Hafta boyunca bu arada dediğim gibi işler, girişimler, ortak projeler, arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız olabilir. Birlikte böyle bir şeyler yaptığınız başka iş ortamları da olabilir, iş projeleri de olabilir. Bu alanlarda biraz zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir ve bir baskı hissederseniz belki de bir şeyleri bırakmak veya birilerini devreden çıkarmak ya da arkadaşlarınızı bitirmek gibi bir durum yaşatabilir Koç burçlarına. Ve genel hatlarıyla şimdi bu haftanın yine çarşamba ve sonrası koçların para gündemleri söz konusu olacak. Boğa burcuna geçen ay evet cumartesi gününe kadar Boğa burcunda perşembe ve cuma günü çünkü cumartesi günü ay ikizler burcuna geçecek. Finansla ilgili konularınız olacak. Bu alanda bir kere aile içindeki kişilerle mesleki alandaki konular ve biraz da finans kısmı işin parayla ve yurt dışı ile ilgili konular gündeminizde olacak ve hafta sonunda burada bir dolunay olacağı için girişim, kardeşler, yakın çevreniz, yakın çevrenizde olan tüm ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz bu dolunayla beraber çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Beklediğiniz bazı haberler varsa mesela bir eğitimden, bir seyahat ilgili olabilir, vize vesaire işlemlerde bu hafta Koç burçlarına gelebilme ihtimali güçlü gözüküyor. Ve hafta sonuna geldiğimizde cumartesi, pazar ay ikizler burcunda ve pazar günü de dolunay gerçekleşiyor bu arada 23 derece ikizler burcunda. Evet yakınlarınızla beraber muhtemelen bir seyahat ya da bir yolculuk, bir eğitime başlamak, bir başvurunuzun sonucu gelecektir dolunayla beraber. Bu arada araçlarda yine iletişim ve fiziksel olarak da yine bazı bilgi trafiğinin çok hızlı aktığı bilhassa da kardeşlerinizle olan eğer öncesi olan konular varsa bunlarla ilgili de çok önemli bilgi sahipleri olacağınız gibi duruyor sevgili koçlar. İyi bir hafta diliyorum. Merhaba boğa ve yükselen boğa burçları. Sevgili boğalar bu hafta Mars retroya başladı ve boğa burçları için önemli bir noktada. Özellikle 6 Ocak'a kadar olan kısmından bahsediyorum. 7 Aralık ve 6 Ocak arasında aile, ev, yaşadığınız yer, anne, baba, eskiden olan girişilmiş konular, bir taşınma işi, bir sağlık problemi, bunlar ebeveynlerinde olabilir bu arada. Bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir fakat burada eğer ki Mars'ı olan ve retro olan eğer bir boğaysanız bu konularda kesin bir çözüm, bir kararlılık, bir gelişme bekleyebilirsiniz. Yani uzun sürecek bir Mars seyahati çünkü. Boğa burçlarının ilişkilerini de çok önemli şekilde etkiliyor bu arada. Arka plandaki düşmanlıklara dikkat ediyorlar boğalar. Bu alanı da etkiliyor. Bunları ortaya da çıkartacak bu arada onu da söyleyebilirim. Bir de eski ilişkiler, önceki ilişkiler ya da eşiniz, sevgiliniz, partneriniz mesela. Onun hayatı, onun ailesi, onun işi, onunla ilgili gündemler de yine Mars geri giderken bir şekilde gündeminize farklı şekilde yorumlayarak getirebilir. Diğer yandan bu hafta bir dolunay haftası.
haftanın sonunda 15 Aralık günü bir İkizler Burcu'nda Dolunay, tabii ki Boğaların para evinde. Hatırlarsanız Yay Burcu'nda bir yeni ay yaşadık bundan 15 gün önce. O da finans alanınızdaydı. Şimdi tam karşısında bir Dolunay. Şimdi Boğalar finansla ilgili çok ciddi planlamalar yapmalı. Bu Dolunay yani biraz karışık açıkçası. Çok netlik olmayan, somut sonuçlar getirmeyen bir süreçteyiz. Çünkü Merkür var, retro, Mars retro. Yani bir süre daha boğa burçlarının bütçe planlamaları, yaptıkları alışverişler, borçlar, ödemeler vesaire gibi gündeminizde olacak. Ama Dolunay ve sonrasında burada bir tık iyileşme olacak, hemen söylüyorum. Çünkü Venüs artık Kova burcunda ve boğa burçlarının para hanelerine güzel etkiler vermeye başlayacak, ama bu haftanın yani Dolunay'la beraber olacak. Bu Dolunay sonrasında finansal anlamda biraz toparlıyorlar yani boğa burçları açıkçası. Ama bu alanı çok sıkı takip edin. Hele ki finansla ilgili, piyasalarla ilgili girişim, yatırım yapan bir boğaysanız oralara ekstra dikkat edin. Çok sıkı takip edin. Çünkü bu dönem gerçekten Mars'ın işte savaşı çıkartan Mars'ın özellikle retro iken finansla ilgili konularda hiç belli olmaz. Bazen bazı retrolarda çok geri düşüşler yaşanmış. Bazı retrolarda da tam tersine çok hızlı böyle iniş çıkışlar söz konusu oluyor. O yüzden buralara dikkat edin değerli boğa burçları. Ve bu hafta, evet, haftaya biraz arka planda biraz kaygılı, düşünceli başlayabilirsiniz, ama hemen Perşembe günü itibariyle artık Ay Boğa burcuna geçecek ve Cuma gününe kadar sizin için önemli bir gündem maddesi getirebilir. Bir seyahat planınız varsa onu gerçekleştirebilirsiniz mesela. Bir eğitim vardır, bir toplantı vardır. Mesela Venüs artık kariyerinize, biraz da kariyerinize, işlerinize, günlük yapmanız gereken iş planlarınıza karşı biraz daha heyecanlanacaksınız. Biraz daha sarılmak isteyeceksiniz. Plüto çünkü orada. Venüs Plüto ile kavuşuyor ve Mars'ın karşısında. Dolayısıyla boğaların aslında gündemlerinde birçok konu var. Yani birkaç cephede birden şu anda mücadele ediyor boğa burçları. Bir yandan finans, bir yandan kariyerleriyle ilgili gündemleri var. Bir seyahat gündemleri var. Sosyalleşmek isteseler. Gerçekten biraz gökyüzü hani hepimizi sıkıştırdı, ama şimdi kariyer evinde bir Plüto Venüs'te kavuşunca da bir şeyleri dönüştürmek için, değiştirmek, yerli yerinden, hani taşları yeniden oynatacak çünkü burası. Taşları yerinden oynatacak bir hırs gelecek. Fakat Mars retro, sakın hırs, sakın rekabet, sakın başkalarıyla yarış içine asla girmeyin. Hele çalıştığınız ortamlarda bunu ciddi bir tavsiye olarak düşünün lütfen, ve sağlığınıza da iyi etkiler verecek bu arada, onu da söyleyebilirim. Ve haftanın hemen sonundaki Dolunay Cumartesi günü ikizlere geçiyor ve Pazar günü Dolunay para hanenizde ve sizin için dediğim gibi şu ana kadar olan gündemleri bir tık daha böyle iyileştirebilecek bir pozisyona gelecek efendim. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Hoşçakalın. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, 9-15 Aralık haftası sizin için çok önemli. Bir yandan Mars retroya başladı. Venüs Kova'ya geçti. Bu sizin için çok iyi bir haber. Diğer yandan burcunuzda bir dolunay Pazar günü 15 Aralık günü. Dolayısıyla her alanda güçlü bir cephe var. İlişkileriniz mesela. Özellikle birebir olan ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz, eski sevgiliniz, eski ortağınız, eskiden gittiğiniz, gördüğünüz yerler vesaire gibi konular gündeminizde olurken evet bir dolunay yaşanacak. 23 derecede olacak bu arada ve dolunayın etkilerini de zaten çarşamba gününden yani perşembe gününden itibaren almaya başlarız ve ikizler burçları için bir tamamlanma, bir şeye karar verme, bir şeyin ortaya çıkması. Biliyorsunuz yönetici gezegeniniz Merkür de retro ve tam dolunay günü Merkür retrosu bitiyor. Demek ki bu süreçte özellikle Yay burcundaki yani yeni ay ile birlikte başlayan gündemimize gelen görüşme, konuşma, fikir alışverişleri, bir şey yeniden değerlendirmek gibi bir gündemi varsa ikizlerin, evet dolunayla beraber artık yavaş yavaş daha net, somut fikirlere sahip olacaksınız. Sadece bu alanda değil, hayatınızın birçok alanında önemli etkiler alıyorsunuz sevgili ikizler. Ve Aslan burcundaki Mars retrosu yakın ilişkilerinizi işaret ediyor. Yani size yakın olan insanlar, kardeşleriniz, aileniz, arkadaşlarınız olabilir.
Bu alanda sanki onlarla biraz ilgileneceksiniz. Onların dertleri, onların sorunları gündeminize gelecek. Belki yardıma ihtiyacı olacak. Destek vermeniz gerekecek ve uzun bir sürede Mars burada seyahatini sürdürecek tabii. Bununla beraber yaptığınız iş biraz sağlık, bakın. İkizler sağlıklarına dikkat etsinler Mars retrosundan dolayı. Veya belki aile içinden birilerinin sağlık durumları da hani gündeme gelebilir. Evcil hayvanları olabilir. Böyle biraz daha bağışıklık sistemi gibi konulara dikkat edin. Bulaşıcı hani hastalıklara diyelim. Bunlar gündeminizde olabilir. Yine Mars retrosunun etkisi ama en önemlisi tabii bu hafta artık Dolunay'dan sonra Merkür retrosu bitince en azından orada rahatlayacaksınız. Ve ilişkilerinizle ilgili bence artık somut bir gelişme yaşayıp karar vereceksiniz. Ve haftaya başladığımızda çok sosyal başlıyorsunuz. Bu haftayı ikizler gezebilir bu arada. Küçük böyle seyahatler yapabilirler. Arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla sosyal çevrenizin çok canlı olacağı bir hafta yaşayacaksınız. Çok insanla görüşeceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız bu arada. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanında kendinizi geliştirmek adına da önemli adımlar atabilirsiniz. Biraz ufkunuzu genişletecek, yazıp çizebilirsiniz. Bilgi toplayabilirsiniz mesela. Size faydası olacaktır. Ve hemen haftanın Perşembe günden itibaren Perşembe ve Cuma günü biraz dinleniyorsunuz. Arka plan konuları biraz oturup düşünmek için belki zaman ayıracaksınız. Çalıştığınız işle ilgili ya da kişilerle ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Ve Cumartesi günü Ay burcunuza geçiyor ve sizin için işte o dolunay dönemi başlamış oluyor. Çünkü pazar günü dolunay. Kafanız ne kadar karışık olursa olsun, ne kadar belirsizlikler olursa olsun sakın yaşadıklarınızdan pişmanlık duymayın lütfen. Her yaptığınız, her attığınız adım, bazıları diyecekler işte retroydu şunu yaptım. İyi yaptınız, iyi oldu, çok iyi oldu. Çünkü bazen bunlar gereklidir. Her ne karar verirseniz verin, sizin için doğru olan olacak sevgili ikizler. Dolunay'da size çok güzel şeyler getirsin. Hoşçakalın. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. 9-15 Aralık haftasının en önemli konularından bir tanesi tabii ki öncelikle bir dolunay haftası. Pazar günü dolunay olacak İkizler Burcu'nda. Diğer yandan Mars retroya başladı ve Mars'ın retrosu 6 Ocağı kadar para evinizde. 6 Ocak'tan sonra 24 Şubat'a kadar sizin burcunuzda ilerleyecek. Dolayısıyla bu retrodan en çok etki alacak burçlardan bir tanesi sizsiniz. Ama hemen kaygılanmayın. Bu retrolar çok önemli fırsatlar da getirir. Yakalayamadığınız fırsatlar da olabilir ama yine de finansla ilgili konuları biraz mercek altına almanız, harcamaları biraz durdurmanız, ekstra harcamalar varsa eğer şu dönemde hayatınızda onları belki biraz kısmanız, lüzumsuz olanları tabii zorunlu olanları demiyorum. Çünkü Mars retrosu aynı zamanda bazı maddi kaynaklarla ilgili para gelmesi gereken durumlara getiriyor. Mesela çocuğunuza lazım olur. Yatırım aracı olarak eğer kullanıyorsanız yatırım araçlarıyla ilgili söz konusu olabilir. Nedir bu? Tüm yatırım alınıp satılan para ve değerli her şey için. Bu alanlarda önemli etkiler alıyor sevgili yengeçler. Biraz daha agresif olabilirsiniz. Kendinizi biraz daha içe dönmüş hissedebilirsiniz. Çok yazabilirsiniz. Duygular çok çok daha güçlü olacak sizde bu anlamda. Ve diğer yandan Venüs artık Kova burcuna geçti. Venüs'ün Kova burcuna geçmesi aslında finansal anlamda sizi rahatlatmaya başlayacak. Yani biraz daha bu hafta değil ama bir dahaki haftaya yani 15 Aralık sonrasındaki haftayı para konusunda daha bir rahatlarsınız. Mars'ın burada retrosu tabii tam böyle haftanın ilk günlerinde Plüto'yla kavuşacak. İşte finansla ilgili durumları biraz gözlem altına almanız gerekebilir. Ve bu haftanın dolunayı sizin arka plan dediniz. Bakın yengeçler, düşmanlıklara karşı dikkat edin. Yüzünüze gülen, arkanızdan neler neler konuşanlar mutlaka olacaktır. Özellikle çalışıyorsanız çalıştığınız yerlerde olabilir. Yeni bir işe girdiyseniz biraz kaygılı olabilirsiniz. Hani insan acabaları çok olur ya, kendi ispat etmek durumunda olur. Bir sağlık sorunu, spor ve egzersiz ve yaralanmaları özellikle yengeçler çok dikkat etmeleri Mars burcunuzdan geçerken özellikle dediğim gibi bunlar aslında bir dahaki ayın konusu olacak. Ama şu anda çalıştığınız yerle ilgili, sağlıkla ilgili ve birçok akrabanızla da ilgilenmeniz durumunda olabilirsiniz. Dolunay çok karışık.
Hakikaten dedikodu yapılır, çok laf söz söylenir, duyulur. Hiç önemsemeyin, hiç yani umurunuzda da olmasın açıkçası. Çünkü bu dolunayın böyle bir özelliği var. Yani sadece size özel değil, birçok burç grubunda, sosyal medyada göreceksiniz. Böyle yanıltıcı durumlara da, hatta gerçeği yansıtmayan konular olacak. Yani aslı astarı olmayan bir şeylerde böyle bir dönebilir. Dediğim gibi çok burç için geçerli. Siz biraz daha hani Venüs'ün Kova'ya geçtiği andan itibaren, sizi ay sonuna kadar sürecek bu arada, yatırımlarınızı düzenlemeye, paranızı, bütçenizi doğru kontrol etmeye, eğer böyle bir borç alacak verecek meseleleri varsa onlarla ilgili yine 16 Aralık ve sonrasını değerlendirin, ama buralarda bir sıkı arge yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Merkür Retrosu bitmiş olacak ayın 16'sından sonra. Özellikle işle ilgili konularda bazı düzenlemeler de olmaya başlayacak. Onu da söyleyebilirim. Ve haftanın geneline baktığımızda, bu hafta pazartesi çarşamba arası Koç burçlarının işlerinle, iş çalıştıkları yerle ilgili gündemleri olacak. Özellikle aslında hemen haftanın pazartesinin ilk öğleden sonrası güzel gelişmeler, parayla fırsatlar getirebilecek durumlar yaşayabilirsiniz. Mars'ın güzel etkisi olacak çünkü aynı zamanda ayla. Ve genel olarak patron figürü kişiler, işverenseniz eğer, belki birlikte çalıştığınız, yanınızda çalışan insanlarla ilgili bir takım gelişmeleri, düzenlemeleri, iş saatlerini veya benzeri durumları takip etmek durumunda olacaksınız. Çünkü sevgili yengeçler, Mars aynı zamanda kariyer evinizle de ilgili temaları vurgulayacak sizlere. Evet, yoğun bir hafta. Şimdi özellikle de sosyalleşmek adına, sizi biraz daha keyif verecek ortamlarda bulunmak adına da Perşembe, Cuma günü kullanın. Oldukça keyifli geçebilir. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar, planlamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu Cumartesi, Pazar, ay zaten İkizler Burcu'nda ve Pazar günü Dolunay gerçekleşecek. Biraz stresi, baskıyı, gerginliği fazla hissedebilirsiniz. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum Yengeç burçlarına, oldukça duyguları yükseğe çıkaracak, maddi manevi, meditasyon, dua, ibadet gibi konularda inanılmaz şifalar bulacak Yengeç burçları. Güzel bir hafta diliyorum sevgili yengeçler. İzlediğiniz için teşekkürler. Aslan ve yükselen burcu Aslan sevgili dostlar, yeni haftaya girdik ve yeni haftada, haftanın sonunda bir dolunayımız var İkizler Burcu'nda. Ama önemli olan şu ki Mars burcunuzda ve bu hafta 7 Aralık günü retro yapmaya başladı. Ocağa kadar burcunuzda retro yapacak. Şimdi Aslan burçları da burada biraz endişeleniyor olabilirler. Mars burcunuzda ve retro yapıyordu. Hiç endişelenecek bir şey yok arkadaşlar. Bazen bunlar fırsata döner. Hayat bizi yavaşlatır, durdurur. Evet, sorumluluklar belki ağır gelir. Fiziksel kondisyonumuzu da belki biraz düşürebilir. Tabi burada sağlığımıza dikkat edeceğiz. Özellikle beslenmenize dikkat edeceksiniz. Bunun yanı sıra günlük işlerinizde, süren konularda ya da öncesi olan konularda bazı tamamlanmalar gelecektir. Bunlar aile, ev, yaşanan yerle ilgili konular olacaktır. Ama burada keyfi, yeni bir durum başlatmak, işte evi satılığa çıkarmak, durup dururken taşınmaya kalkmak, evde bir tadilat, tamirat yapmak, işte mesleki konularda bir yenilik, işte işten çıkmak veya personelle ilgili yenilikler gerekmiyorsak hiç yapmayın. Çünkü gerçekten altından kalkmak çok zor olur. Mars'ın geri gidişleri bizi enerjisi olarak içe döndüreceği için sürdürmekte zorluk çekeriz. O yüzden aslanlara böyle bir tavsiyem var, özellikle 6 Ocak'a kadar. Diğer yandan evet, dolunay etkisi alıyorsunuz ve dolunay size iyi gelecek bu arada. Evet, dolunay sosyal çevrenizde olacak. Yeni ayla başlayan konular bazı tanışmalar getiriyor aslan burçlarına. Sosyal çevrelerinde bir gelişme olabilir. Çok yere gidebilir, çok insanla görüşebilir. Arkadaş, eş, dost ziyaretleri, sosyal sorumluluk projeleri gibi gündemleriniz olma ihtimali var. Ve diğer önemli olan şu ki, sevgi gezegenimiz Venüs ilişkiler evinize geçti. Ve dolayısıyla özellikle bu hafta ilişkilerde biraz dikkat edelim. Çünkü Venüs, Mars, Plüto ile kavuşuyor ve Mars'a karşıtlık yapıyor. Gerginlikleri tırmandırmanın manası yok. O yüzden de özellikle ilişkilerle ilgili bence daha soft, daha yumuşak, daha sabırlı olmalısınız. Değerli aslan burçları. Ama tabii bazı şeyleri de hani önüne geçemezsin. Çünkü bakın, burada bir fırsat gelecek aslanlara, şöyle söyleyeyim. 15 Aralık'ta bir dolunay var ve Merkür retrosu artık bitiyor. Ve Venüs'ün desteğini almaya başlıyorsunuz. Nerede? İlişkilerde çok daha iyi bir
zaman dilimi başlatacak hafta sonundan sonra, yani gelecek hafta. O yüzden de bazı şeylerin gelip geçici olabileceğini de hatırlatmak istedim. Ve devam ediyorum. Sizler için çok görünür ve sosyal bir hafta olacak. Özellikle haftaya başlarken biraz belirsizlikler olsa da günün hemen ikinci yarısına itibaren ay Koç burcuna geçecek ve aslanlara çok iyi gelecek bir 3 gün olacak. Çünkü sizin için işte Mars'a güzel açısı olacak ayın, aynı zamanda Güneş'e güzel açısı olacak. Dolayısıyla uzak hedefler dediğimiz, biraz hayatımıza vizyon katmak, eğitim, gezi, seyahat, yurt dışı işleri, akademik konular olabilir. Benzeri şeyler, oralardan beklediğiniz sonuç, gelişme, haberler bu günlerdeki bilhassa çarşamba gelebilir. Yani aslanlar için bence fırsatları değerlendir. İlişkiler için yine güzel bir şey var, etki var. Partner ilişkileri, belki de evli olanlarınız ya da eş partneri olanların onların mesleki alanlarında güzel gelişmeler de olabilir. Tabi bu da sizin hayatınıza da yansıma etkisi yüksek. Ve kariyer ve işle ilgili de önemli bir hafta olacak Aslan burçları için. Özellikle Perşembe ve Cuma günü. Sizin için görüşme, talep, bazı şeyleri değerlendirmek adına kullanabilirsiniz. İş görüşmesi olabilir, iş düzenlemeleri, evrak düzenlemeleri, bir anlaşma yapmak, herhangi bir işle ilgili konuda karar vermek ve bunlar bazılarının anne babalarıyla da ilgili olma ihtimali var. Onun sağlığı ve genel durumu yine aslanların çünkü gündeminde olacak. Onları da ihmal etmeyin lütfen. Ve hafta sonunda cumartesi artık gündemimiz dolunay fazına doğru ilerliyor ve bazı şeylerde tamamlanmalar söz konusu oluyor. Muhtemelen çok sosyal olacağınız, sosyal çevrenizde güçlü olacak bir pazar günü için de aynı şeyi söyleyebilirim. Oldukça pozitif geçeceğini düşünüyorum ama çok lafın, çok sözün, çok karışıklığın olduğu bir dolunay açıkçası. Aşırı kalabalıklarda da biraz gerçekle işte yanlış olanı ayırt etmek de zor olabilir. Burada da uyarmak istiyorum değerli aslanlar size. Ve bazı aslanların aşk ve ilişkiler ve bazı aslanların da çocuklarının belki sosyal hayatı gibi konular yine bu dolunayla ön plana çıkacaktır. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Evet, 9 ve 15 Aralık haftası yönetici gezegeniniz Merkür hala Yay burcunda retro. Mars Aslan burcunda retro yapmaya başladı ve hafta sonunda Başakları çok ilgilendiren bir dolunay tam 15 Aralık Pazar günü. Öncelikle dolunayla başlayalım çünkü sizi gerçekten önemli ölçüde etkileyecek. Şu an yaşamınızda birçok konuda gündemleriniz olma ihtimali çok yüksek. Bu da özellikle başta biraz geçmişte planlanmış, belki hayata geçememiş. İşte bu bir ilişki olabilir, bu bir iş olabilir, bu evinizle, yakınlarınızla, belki kardeşlerinizle ilgili bir proje, bir yenilik olabilir. Bunlar bu hafta gündeminizde. Özellikle çalışan bir Başaksanız hafta sonu olacak dolunay sizin tam kariyer evinizde olacak. Dolayısıyla mesleki anlamda hani baktığımızda bir takım değişim, yenilik, bir konuda anlaşma, bir tamamlanma söz konusu olabilir. Yani iş değiştirmek, işte bir yenilik, aile içinde bir yenilik. Diğer yandan Başakların gündemlerinde ilişkileri var. Özellikle ilişkilerdeki sorumluluklar gündeminde. Mars biraz daha arka planda retro yapıyor. Dolayısıyla hani düşmanlıklar dediğimiz alan, kişinin kendine, içine döndüğü bir alan. Aynı zamanda Aslan burcunda eğer yerleşimleriniz varsa Başak burçları bu alanda daha çok hani etki alabilirsiniz. Mesela Venüs'ünüz olabilir, Mars'ınız veya başka bir gezegeniniz, Merkür'ünüz veya dolayısıyla da burada önemli derecede etki alma olasılığınız var. Zaten bir Başaksanız Terazi, Başak, Aslan, bu üç burçtan birinde Merkür'e sahipsiniz. Eğer Aslan'da ise evet, Merkür retrosu arka plandaki konuları ön tarafa çıkartacaktır efendim. Bunlar çok dedikodu içeren bir dolunay bu arada. Yani dedikodu demeyelim de aslına bakarsanız çok laf, çok söz, doğrusu eğrisini hiç bilmeden ortalığa atılan, saçılan konular. Bunlar işte günlük hayatınızda çok maruz kalabilirsiniz sevgili Başaklar. Siz bu konuda hassassınız ama çok da fazla
kafanıza takmayın eğer böyle bir duruma maruz kalırsanız efendim. Diğer yandan dolunayın etkisiyle beraber burada Venüs artık Kova burcuna geçti. İşle ilgili eğer bir sorunu olan eğer Başaksanız, özellikle bu hafta biraz böyle ortayı bulmayı ya da uyumlu davranmayı deneyin. Merkür retro. Çünkü önümüzdeki hafta bir şeylerin değişebileceğini unutmayın. Hatta burada güzel bir gelişme, şu an yaşadığın bir kaotik bir durum varsa onun tam tersi seni mutlu edecek şekilde gelişeceğini de göreceksin. Çünkü dolunaydan hemen bir gün sonra Merkür retrosu bitiyor ve hayatın biraz daha olağan akışına dönmeye başlayacak. Kardeşlerinin ve yakın çevrenin özellikle çok fazla markajında olabilirsin. Orada bir yenilik, bir gelişme başlatmış olabilirsin. Bir de tavsiyem hani biraz daha işine, kendine, fiziksel bedenine, günlük hayatına biraz daha pozitif bakman. Oralarda bir yenilik yapma isteğinde de olabilirsin. O yenilikleri biraz daha hayatınıza katmaya bakın sevgili Başaklar. Biraz araştırın derim. Çünkü özellikle mesela hani işte güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Sağlıkla ilgili konular varsa gündeminde yine bir şifalanma getirecektir mutlaka. Ama Başakların günlük rutinleriyle beraber mesleki alanlarında önemli bir döngü geçiriyor Başaklar. Bir değişim içindeler. Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Jüpiter'in desteğini alırken diğer yandan tabii o Güneş'in işte Satürn'ün yaptığı zorlu açılar elbette ki Başakların hayatını biraz sıkıştırıyor olabilir. Bu haftadan sonra biraz daha rahat edeceksiniz. Onu da buradan müjdesini vereyim. O yüzden biraz daha gayret diyorum. Ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Evet teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar, bu hafta dolunay yaşayacağız hafta sonunda. Mars retro ve yönetici gezegeniniz Venüs Kova burcuna geçti. Sizi bir yandan kösteklerken bir yandan destekleyecek bir gökyüzü var. Ama bu haftayı biraz olaylar büyürken, olaylar biraz daha netleşmeye doğru giderken kontrollü olmanızı tavsiye edeceğim size. Hangi alanlarda olacaksınız kontrollü? Bu bir kere şunu hatırlatmak istiyorum. İlişki, ikili ilişki veya kendi ruhsal, bedensel, iş hayatı, bu alandaki sağlıkla ilgili konular gündemlerinizde varsa hani bu hafta bu alanlarda hafta sonunda özellikle daha iyi etkili alacaksınız. Çünkü dolunay hava elementinde size dost, size yardım etmeye geliyor. Şu an belirsiz kalınan konular, cevap bekleyen tüm gündemlerinizin dolunayla birlikte biraz daha netleşmeye gideceği bir hafta sonu yaşayacaksınız. Evet, bu haftanın, geçen haftanın da öyle uzun vadede planlar yapanı, gelecekle ilgili hayaller kuranı, aslında uzun vadede planlar yaparken belki de hayatını bundan sonra farklı şekillendirmeyle ilgili de olabileceğini söyleyebilirim. Ve Dolunay da burada gerçekleşecek pazar günü. Biraz uzak hedeflerle beraber bir seyahat, bir yer değişikliği, bir eğitimle ilgili konu, bir yurt dışı planı, yurt dışı seyahati de olabilir bu arada. Bu gibi konular ve ticaretle uğraşan bir teraziyseniz eğer özellikle hafta sonundan sonra daha rahat etkiler almaya başlıyorsunuz. Unutmayın 15'indeki dolunaydan sonra hemen Merkür retrosu bitiyor. Evet ve Aslan Burcu'nda retrosuna başlayan bir Mars'ımız var. 6 Ocak'a kadar Aslan Burcu'nda ve terazilerin sosyal ilişkilerinizi direkt ilgilendiren bir alanda sosyal çevrenizde bazı ayıklamalara gideceksiniz. Biraz orada ağırdan alacaksınız, biraz yavaşlayacaksınız, geri çekileceksiniz belki. Sosyal hayatınızda yani bir içe dönme mevcut. Belki siz içine döneceksiniz ya da birlikte bir şeyler yapmaktan mesela keyif aldığınız arkadaş, eş, dost varsa onlarla belki biraz uzak kalabilir veya tamamıyla hayatınızdan çıkması gereken kişiler çıkabilir bu Mars'ın bu alanda retro yaptığı dönemlerde. Ve haftanın başlangıcında özellikle ilişkiler, ikili ilişkiler, ortaklıklar çarşamba gününe kadar terazileri etkileyecektir. Bakın Mars retro yapmaya başladı. Eğer doğum haritanız uygun bir etki alıyorsa ilişkiler bakımından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle çarşamba günü bu bir iş planı veya bir projesi de olabilir. Beklediğiniz bir gelişme varsa işte bu 3 günü kullanabilirsiniz sevgili teraziler. Eşinizin işi, eşinizin başvuruları,
giriş, gelişme, sonuç konuları yine bu haftanın ilk 3 günü gündeminizde. Hemen Perşembe ve Cuma, eğer finansla ilgili bir beklenti, bir ödeme planı vesaire gibi bir zaman kolladığınız bir durum varsa ya da çocukları olan bir teraziyseniz çocuklarınızla ilgili bir gelişme, işte onların belki bir miktar işte ödemesi vesaire parayla ilgili bir konusu varsa yine gündeminizde olacak. Ve efendim hafta sonunda 9. ev dediğimiz alanınızda bize keyif veren ideallerimiz, hayallerimiz, bizi genişleten, büyüten, daha uzak hedeflere götüren alanımızda bu çok iyi bir dolunaydır. Şanslı gelebilir terazi burçlarına. Ama bu hafta bir tık böyle bir zorlayıcı etkiler de hepimiz alabilir. Çünkü Venüs Kova'ya geçiyor. Plüto ile kavuşuyor ve Mars'ın karşısından geçip hafta sonuna doğru daha da etkili olacak. Dolayısıyla özellikle çocuklar ve çocuklarla olan ve flörtler bakımından o ilişkileri biraz daha kontrollü, daha anlayışlı yaklaşmanızı tavsiye ederim. Sevgili teraziler ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar, yeni haftaya girdik ve yönetici gezegeniniz Mars Aslan burcunda ve bu hafta retroya başladı. 6 Ocağı kadar retro. Önce bununla başlayalım. Mars retrosu 6 Ocağı kadar hayatınızın tam tepe noktasından geçiyor. İşte çok yorulabilirsin. Mesleki anlamda bir bıkkınlık yaşayabilirsin. Bir şeylerden vazgeçmek, bırakmak isteyebilirsin. Şu dönem tavsiye etmiyorum. Tabii ki doğum haritanızdaki etkileri bilmiyoruz. Genel konuşuyorum efendim. Çünkü özellikle bu hafta Venüs karşısından geçecek. Biraz aile, ev, aile içindeki kişiler, belki ebeveyn ya da partner ilişkilerinizde de böyle bir gerginlik ya da otorite figürleriyle ilgili olabilir. Bilhassa buraları böyle tetikleyecek bazı gelişmeler olabilir. Sizi böyle bir gerebilir. Bazen böyle bırak gelir, kal gelir, öyle şeyler yaşayabilirsiniz duygusal bakımda. Yani Mars dediğim gibi mücadeleyi içe döndürür retro olduğu zaman ve genellikle de vazgeçme gibi bazı durumları getirebilir. O yüzden bazı şeyleri biraz böyle denemek, sabır göstermek gerekebilir. Ve onun yanı sıra bu hafta sonunda efendim bir İkizler Burcu'nda dolunayımız var. Ve Venüs'ün artık Kova burcuna geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da önemli olacak akrep burçları için. Çünkü bu hafta akreplerin ilişkileri gündemlerine gelecek. Özellikle ikili ilişkileri Perşembe ve Cuma günü. Oralarda partner ilişkisi olabilir, eşinizin iş ilişkisi veya sizin sevgiliniz veya benzeri konular, iş, anlaşma, konuşma vesaire, bunlar İş projeleri olma ihtimali de çok yüksek bu arada. Bir takım gelişmeleri öncesi olan konularda gündeminize getirebilir. Burada tabii ki öncesi olan konularda bazı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Bir hareketlenme olabilir. Ama mevcut beklentiler yeni girişimler için çok da uygun bir zaman değil, onu söyleyelim. Ama özellikle büyük projeler için ve eş ve partner ilişkileriyle biraz daha esnek olmakta fayda var. İşte eşinin ailesi olabilir, senin ailen olabilir. Oralarda bazı sorumlulukların vardır. Bunları halletmen gerekiyor. Bu ikinizin arasında bazı gerginlikler yaratabilir gibi konular meydana gelebilir. Bunlar sadece bu hafta için geçerli bu arada. Önümüzdeki hafta çünkü burada çok bambaşka enerjiler, daha güzel enerjiler aktif olacak. Pazar günü bir dolunay var ve finans alanınızda. Yeni ayda para evinizde olmuştu. Dolayısıyla şu süreçte akrep burçlarının bir yandan Mars retrosu, diğer taraftan sabit elementlerin tabii ki biraz daha etki aldığı bir süreç yaşıyoruz, unutmayın. Bazı şeyleri sıkıştırabilir hayatınızda. Sizi böyle bir boğabilir. Hani nefes almak istersiniz. Dolayısıyla bu alanlarda da ne kadar sınanırsanız sınanın, gerçekten sizin gücünüzün herkes farkında ve sizin ne kadar küllerinden doğan bir burç olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Dolunayın ardından, çünkü Merkür retrosu bitiyor, o para hanenizde başlayan gelişmeler daha rahat ilerlemeye başlayacak. Bir destek olabilir. Yine emlakla ilgili böyle bir gelişme bekleyen bir akrepseniz bunlar için yine bir sonraki haftayı kullanın lütfen. Özellikle 15'inden sonra, çünkü oradan Venüs'ün bu alanda güzel, aynı zamanda Jüpiter'in de tabii desteğini alacaksınız. Sonuç olarak bu hafta ve geçtiğimiz bir aydır
gündeminizde eğer çok yoğun olarak bu gibi konuları yaşadıysanız gelecek hafta burada biraz daha esnek, daha rahat ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Biraz da böyle keyif almak hayattan, yaratıcılık gibi konulara, çocuklarla ilgili konulara da biraz daha yakın, biraz daha keyfi orada yaşamak, paylaşmak anlamında da tavsiyem olsun. Çünkü önümüzdeki günlerde çok lazım olacak. Hoşça kalın. Yay ve yükselen burcu yay sevgili dostlar, bu hafta dolunay sizin için çok önemli olacak. Evet, pazar günü bir dolunay ve bu dolunayın etkilerini hemen haftanın ikinci yarısından sonra almaya başlıyorsunuz. Gündeminizde çok konu var. Gökyüzü burcunuzda, Merkür retro ve burcunuzda. Dolayısıyla gerçekten hayatın şöyle bir her yerinden sarmalanmış durumdasınız. Birçok konuyla irtibat içerisinde her şeye yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz ve hayatınızın aslında yönetimi de sizin elinizde bir bakıma, öyle de diyebiliriz. Şimdi dolunaydan önce bir Mars retromuz var. Önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Mars Aslan burcunda bu hafta retro yapmaya başladı 7'sinde ve 6 Ocağı kadar Mars bu alanda retro yapacak. Bu aslında yay burçları için bana kalırsa faydalı olabilir. Fakat genel ifadesiyle uzak hedefler dediğimiz alanda eğitim, seyahat, biraz daha böyle hukuki süreçler, mahkemeler olabilir. Uzak yolları yapacağınız seyahatler veya yapmış olduğunuz seyahatler, bir ticaretle uğraşıyor olabilirsiniz. Ticari anlamdaki gelişmeler yine Mars'ın burada retro yaptığı dönemlerde biraz yavaşlayabilir. Gecikmeler olabilir. Bir takım yanlışlıkları düzeltmek olabilir. Yani burada ağır giden bir Mars var sonuç olarak ama ateş elementinde olduğu için doğum haritası güzel etki alıyorsa buradan saymış olduğum alanlardan çok önemli fırsatlar da gelebilir. Çok önceden yaptığınız bir ticari konu görüşmeniz pat diye tekrar çıkar. Bir vize başvurunuz hiç umudunuz yoksa gelecek önünüze, sizi şaşırtacak. Bir eğitim başvurusu olabilir. Bir üniversite ya da başka bir akademik konuyla ilgili olabilir. Bu alanlar bir de hayatı biraz daha keyifli ve kendi isteklerine göre, hayallerine, ideallerine göre ilerlemesini isteyecek. Ve bunun için fırsat da verecek yay burçlarına. Şimdi diğer yandan Kova burcuna geçen bir Venüs'ümüz var. Peki bu sizi nasıl etkiliyor? Tabii o da aslında bu konulara çok bağlantılı alanda. Ama bu hafta bu alanda özellikle Cuma ve Perşembe günleri bazı aksilikler olabilir. Bağlantısal anlamda, yanlışlıklar anlamında, bir takım gerginlikler anlamında buralarda biraz sabır göstermek gerekebilir. Çünkü Venüs Plüto ile kavuşuyor ve aslında yay burçlarının tüm sosyal ilişkilerini, girişkenliklerini, yeni başlayacakları tüm işlerde bir yenilik içine sizi götürüyor. Ama o yenilikleri başlarken bazı temelde yapı taşlarını değiştirmeniz gerekebilir. Bu sosyal ağlarınız olabilir, dijital konular olabilir, internette veya medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız bu alanlarda bazı altyapı çalışmaları gerekebilir mesela. Böyle de söyleyebiliriz. Ve haftanın geneline baktığımızda çarşamba gününe kadar olan süreçte oldukça destekliyor sizi gökyüzü efendim. Özellikle aşk, ilişkiler bakımından bu hafta yaylar şanslı. Yine bu haftanın ilk 3 günü. Yani hem ilişki, flörtözlük durumları, çocukları varsa onlar, yatırım, para, finansla ilgili konularda yine destek alıyorsunuz. Bu haftanın en şanslısı, evet en zorunu yaşıyor olabilir, en çok mücadele ediyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda aynı kolaylığı da sağlayabilir. Evet, Perşembe, Cuma ciddi bir iş operasyonu, günlük rutinler, toparlamalar, yorgunluk, biraz böyle ofis, iş, ev, evcil hayvanlar gibi konularda biraz yoğun olacaksınız. Aynı zamanda biraz önce dediğim gibi bu bazı telefon görüşmeleri, uzaktan bir şeyleri yönetirken de bazı şeyleri çözmek durumunda kalacaksınız. Ve hafta sonu cumartesi günü ay dolunay fazında ilişkiler evinize geçiyor. Ve ikili ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde, iş arkadaşlarınızda veya diğer tüm büyük mesela sosyal alanlarda önemli bir dolunay, bir tamamlanma, bir anlaşma veya benzeri bir şey ya da herhangi bir ilişkide bir sonucu erme, bir şeye karar verme anlamında çalışacak. Unutmayalım ki o gün Merkür retrosu da o günden sonra bitiyor
Ve Merkür Retrosu da bittikten sonra aslında burada daha sakince, daha rahatça bazı ilişki kritiklerini daha sağlıklı, daha doğrusu yapmanızı imkan tanıyacak. Umarım her şey, özellikle ilişkileriniz istediğiniz gibi yolunda gitsin. Merhaba Oğlaklar ve yükselen Oğlak burçları dostlarım, yeni hafta ve yeni haftada şimdi Oğlak burçları için çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir dolunayımız var bu arada. Hafta sonunda yaşayacağımız. İşte Kova burcuna geçen bir Venüs'ümüz var ve Aslan burcunda retro yapmaya başlayan bir Mars'ımız var. Öncelikle Mars'tan başlarsak para, yatırım, ödeme, borç, banka, benzeri şeyler. Ama şimdi bu 6 Ocak'a kadar olan kısmı. 6 Ocak 24 Şubat arasında Oğlak burçlarının ilişkileriyle ilgili bir süreç yaşanacak. Çünkü Mars Yengeç burcuna geçecek. Dolayısıyla ilişkilerinde bir durağanlık, bir yavaşlama, belki bir bekleyiş, bir şeyleri zamana yayma süreci olabilir. Ama burada öfkeyi de kontrol etmek, kızgınlıkları, yaşanmışlıkları bir araya getirip birden hani bıçak gibi böyle kesmek gibi konular da olabilir. Yani şu anda Aslan'da evet Mars, fakat çok da büyük bir zaman yok. Hani ilişkileriyle ilgili de böyle bir sınavdan da geçecekler Oğlak burçları. Dolayısıyla özellikle mesela bu hafta ilişkileriyle ilgili Perşembe ve Cuma gününe evet gökyüzü destek veriyor ama yine de bunlara biraz dikkat edin ve diğer yandan haftanın ilk 3 günü. Ne zaman? Pazartesi, Salı, Çarşamba. Önemli bir hafta yani Oğlak burçları için. Çarşambaya kadar kendi çekirdek ailesi, evi, aile koşulları, şartları gündeminde olacak. Hemen çarşambadan sonra özellikle flörtler, flörtöz ilişkiler olabilir. Finans ve bir şeyleri alıp satmakla ilgili bir para beklentisi söz konusu olabilir. Burada biraz daha hani rahatlamak için böyle bir girişim olabilir. Çocukları bazı Oğlak burçlarının bu ara gündemlerinde olurken bir dolunay yaşayacağız pazar günü. Cumartesi günü itibaren tabii çok güçlü bir şekilde o faza doğru girecek ay İkizler burcunda. Dolayısıyla Oğlaklar bir şeyi bırakacaklar gibi. Yani neyi bırakır? İşte bir işi bırakır. Bir işle ilgili somut sonuç bekliyordur mesela. Bir girişiminden, bir başlangıcından onunla ilgili bir bilgi gelir. Fakat bunlar biraz kirli bilgi olabilir. Yani çok sağlıklı olmayabilir. Araya ikinci, üçüncü kişiler girmiştir. Ve tabii ki biraz önce bahsetmiş olduğum gibi ilişkilerini ilgilendiren alanda da bir şeyler duyabilirler. Bazı böyle kendilerini kurdukları bazı şeyler varsa, bir şeyden emin değilse, hala kararsızsa, bu iş ilişkisi ya da özel hayatta ya da bir işe başlama olarak düşün. Ya bir netlik yok. Şimdi Dolunay netlik getirecek ama o netlikle beraber hala burada bir sorulara cevap arıyor olabilir Oğlak burçları. Dolayısıyla burada şunu söyleyeceğim. Ay boyunca, hani Aralık ayı boyunca, çünkü ayın son günü de burcunuzda bir yeni ay var. Bunu da unutmayın. Yani Oğlaklar için evet bir Plüto Oğlak süreci bitti ama hayatları öyle bir evriliyorlar ki hep bir yerlerde taşları yerine koymaya çalışıyorlar. Yeniden bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mesela kazandıkları parayla da ilgili olacak. Çünkü kazançlarının da yönünü değiştiriyor olabilir. Mesela beraber birisiyle bir iş yeri açmaya kalkmış olabilir veya açmıştır ya da böyle bir girişimi vardır. Çünkü iş de çok potansiyel olarak yüksek. Bunlar için bu hafta bir şey kasmayın lütfen. Kendiniz de kasmayın. İrtibatta olduğunuz insanlara da kasmayın. Neden? Önümüzdeki haftaya bekleyin. Şu Merkür Retrosu bitsin. Bitiyor zaten pazartesi günü. Yani gelecek ayın 16'sında. Dolayısıyla orada daha rahat bir akış söz konusu olacak. Sabırlı olun eğer böyle gündemleriniz varsa. Ve Dolunay'ın gerçekten parlayan yüzünde göreceksiniz. Ben ona inanıyorum. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Hoşçakalın. Kovalar ve yükselen burcu Kova sevgili dostlar. Evet, yeni hafta ve artık Venüs burcunuzda. Venüs'ün rahatlığını, konforunu gerçekten yaşayacaksınız. Ama Venüs'ün bu hafta Plüto ile olduğunu ve Mars'ın tam karşısından geçtiğini unutmayalım. Dolayısıyla ilişki gibi konularda özellikle işbirlikleri,
İşle ilgili gündemlerinizde bazı uzaklaşmalar, bir işi sonlandırma, bir ilişkiyle ilgili bir karar verme gibi bir konu içinde olabilirler kova burçları. Hani onları bu alanda Plüto zorluyor. Plüto burcunuzda Mars zorluyor, pardon. Fakat bir dolunayımız var hafta sonu İkizler Burcu'nda, işte bu kovalara çok iyi gelecek. Çünkü sizi destekleyen bir dolunay söz konusu ve hayatınızdaki bir konuyu neticelendirmeye geliyor efendim. Ve bu hafta boyunca ay büyürken zaten şu anda gündeminizde yer alan birçok kovanın belki bir miktar para ve yatırım. İşte bir şeyi satıp bir şeye yatırım yapmak veya bir yatırımı farklı bir şekilde değerlendirmek gibi gündemleri olabilirken dolunayda burada olacağı için kovaların çocukları, çocuklarının hayatı, çocuklarıyla ilgili gündemleri de söz konusu olacak. Ve Mars ilişkiler evinizde sevgili kovalar retro yapmaya başladı ve ikili ilişkilerdeki biraz yavaşlayan zaman ve gökyüzü ağırlaştırıyor. İlişkilerde de bazı şeyleri biraz arka plana atabilir. Zaman zaman bam telinizin ayyuka çıktığı zamanlarda öfkelenebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki özellikle iş hayatında da kovalar belki çok mutlu olmayabilirler. İşle ilgili, yani çalıştıkları yer, mekanla ilgili de önemli gelişmeler yaşayacaklar bunun sonrasındaki süreçte. Yani şu anda aslında kova burçları bir gözlem, bir arge, bir şeyi araştırma zamanında olabilirsiniz. Plüto burcunuzda, özellikle kova burcunun ilk 5 gününde doğduysanız Mars'ın da, hatta ilk 10 gün diyelim, Mars'ın da etkisini alıyorsunuz. O kovalar şu an daha çok etki alıyor bu arada. Güneşi, yükseleni ilk 10 derecede olan kovalardan bahsediyorum. Evet, hayatınızın belli bir döngüsünü tamamlamak, yeni bir evreye geçmek için hayatınızı sıfırlama ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Bir özgürleşme, bir bağımsızlaşma isteğinde olabilirsiniz. Dolayısıyla hakikaten zordur ama her alanda da yapabileceğiniz o kadar çok şey varken seçeneğiniz çok. Ve seçenekleriniz çok olduğu için biraz Merkür Retro tabii durduruyor. Biraz Mars Retrosu derken, o yüzden yine ben bu hafta için özellikle Merkür Retrosu bitene kadar 16'sında bitiyor tam Dolunay sırasında, beklemenizi tavsiye ederim. Eğer böyle bir durum, çok önemli bir döngü ve bir imza, bir mesleki alanda bir işle ilgili bir kararla ilgili bir gelişme olursa. Ama ben illaki de bekleyin demiyorum çünkü böyle zamanlar da hep de denk gelir genellikle. Eğer denk geliyorsa da öncesi olan bir konuysa zaten mutlaka tamamlanması gerektiği için yapın. Ve bu hafta çok ilişki içinde olacak. Çok seyahat edecek, çok kişiyle görüşeceksiniz haftanın ilk 3 günü özellikle. Yakın çevrenizin çok markajında ve görüşmeler yapacaksınız. Haftanın Perşembe ve Cuma günü ise evet, kovaları biraz aile birliği, ebeveyn durumları veya benzeri konular etkileyebilir. Biraz evle, ev değişimi veya yerleşimi, bir değişim, bir yenilik gibi bir durumlar olacak. Ve Cumartesi günü zaten ay dolunay fazına geçiyor. Flörtler, ilişkiler, para, yatırım ve çocuklar. Tabii ki burada eski aşklar, öncesi olan ilişkiler, öncesi olan arkadaşlıklar, dostluklar da yeniden gündeme gelebilir ve böyle bir sosyal platformda da bulunabilirsiniz. Hani bir yandan da güzel destekler alıyor sevgili kova burçları. Umarım her şey dolunayla beraber gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Merhabalar balık ve yükselen burcu balık olan değerli dostlar. Yeni haftaya başlıyoruz. Ve bir yeni ay yaşamıştık Yay burcunda ve balıkları çok yakından ilgilendiriyordu. Ve şimdi onun dolunayı var. 15 Aralık Pazar gününe denk geliyor. Merkür retro, Mars Aslan burcunda retro yapmaya başladı. Venüs Kova burcuna geçti. Bu değişikliklerle tabii sizin yaşamınızı da ilgilendiren bir dolunay olacağı için önemli gelişmeler yaşamış olabilirsiniz ve şu andaki, yani bu hafta ay fazı da büyürken yaşamınızın bir karar mekanizması çalışacak. Özellikle tüm konular olabilir ama daha çok işle hayatın çatısını kurduğunuz, ailenizi, ilişkilerinizi, evinizi, özellikle iş hayatınızı ilgilendiren bir
dönemdesiniz. Tabi burada sağlık konuları da bu işin içine girebilir. Çünkü neden? Mars Aslan Burcu'nda retro yapmaya başladı. Evet, hem iş hayatınızda biraz geri dönüşler, içe dönmeler ya da yavaşlamalar olurken yine sağlıkla ilgili bazı tedavi süreçleri gibi konuları da yine Dolunay'la ilgili durumlarda yaşayabilirsiniz. Çünkü Dolunay 4. evinizde yaşamın en önemli ve köşe noktalarında olan genellikle böyle hareketler aile yapılarını, aile içindeki büyükleri, onların genel mesela hayatlarını ilgilendiren konuları, sağlıklarını, belki küçük bir ameliyat, küçük bir operasyon gerekebilir. Bunlara da dikkat edin bu arada. Biraz daha temkinli olun kendinizin ve yakınlarınızın, sevdiğiniz insanların da böyle kalp, tansiyon gibi konuları olabilir. Bunları birazcık daha göz önünde bulundurun. Evet, burada bir dolunay gerçekleşiyor pazar günü. Bu hafta özellikle haftanın ikinci yarısından sonra etkili olmaya başlayacak. Ve artık Kova burcuna geçen bir Venüs'ümüz var. O da biraz arka planda hayatı sorgulayan, biraz gizli gizli gözlemleyen, belki biraz kendisiyle şöyle zaman geçirmek isteyen, ama bazı balıkların bu alanda hani bir yenilik yapması, ama bunu kendine yapması, kendine yatırım yapması, içine, özüne, bilinçaltı dediğimiz hani inançlarla ilgili alanda olma olasılığı var. Aslında burada kendilerine dönmeleri inanılmaz büyük keşifler getirecektir. Fark etmeler getirecektir. Kendini fark edecektir. Yepyeni yönlerinizi keşfedeceksinizdir. Balıkların bu anlamda çok ciddi, güzel de etkiler alıyorlar. Çünkü Venüs Kovada Plüto ile birlikte orada bir dönüşüm yaratacaktır. O döngüyü de kıracaksınız. Eminim tabii bu tarafa, o bahsettiğim o derinliğe ulaşacaksınız. Ciddi bir derin 20 yıl bekliyor zaten balık burçları. Yani derinliklerine derinlik katacaklar. Sevgili balık burçları, ve bu haftanın geneline yayılan etkilerden bahsedelim. Öncelikle haftaya, özellikle çarşambaya kadar parasal konularla ilerliyorsunuz. Bu gelir gider, beklentiler, finansla ilgili konular, durumlar gündeminizde olacak. Hatta beklediğiniz bir takım ya da almayı hak ettiğiniz bir para vesaire, bunlar gelebilirler. Özellikle çarşamba günü burada daha belirleyici sonuçlar olacak. Perşembe, cuma oldukça sosyalsiniz bu arada. Bir yerlere gidiliyor, geliniyor. Ondan sonra biraz daha sosyalleşiyorsunuz, insanlarla berabersiniz, yakınlarınızla birliktesiniz. Böyle bir trafik içerisinde gözüküyorsunuz. Çok fazla da iletişim trafiği olacak. Ve cumartesi günü ay ikizlere geçtikten sonra artık dolunay fazında ve pazar günü de dolunay gerçekleşiyor. Evet, dolunayla birlikte zaten Merkür retrosu artık o kariyer evinizde gezen bitmiş olacak, bitecek. Dolayısıyla aslında dolunay sonrası biraz daha rahat bir aktif enerji akmaya başlayacak. Hepimiz için bu böyle olacak. Çünkü Venüs-Jüpiter üçgenine doğru gidiyor. Biraz daha şanslı ve fırsatları yakalayacağımız bir döneme doğru gideceğiz. Hayatınızda bir değişiklik oluyor. Ya taşınıyorsunuz, ya ev değiştiriyorsunuz. Emlakla, anne baba ile ilgili konular gündeminizde oluyor. Önemli bir süreçten geçiyor balık burçları bu hafta. En azından Merkür Retrosu'nun önemli bir adım atmak için bitmesini beklemenizi tavsiye ederim efendim. Şansınız bol olsun diyorum. Hoşça kalın.